Kıymetli izleyenlerim, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Tabi zaman zaman budama videoları çekiyorduk. Tabi ağaçları yerine göre testereyle, makasla, tabi baltayla budadığım ağaçlar oldu. Bazı izleyenlerim onlar eski çağlarda kalmış. Sen kendine yeni bir budama takımı al diye önerilerde bulunmuşlardı. Ben de bahçem küçük olduğu için bir de spor olsun diye almıyordum ama fazla direnemedik. Kendime belli bir markanın çakma bir üçlü budama şeyini aldım. Gerçi bir tanesi matkap vidalama için tasarlanmış bir matkap. Bir tane budama makası. Ondan sonra bir de neyimiz var? Testeremiz var. Şöyle açayım. Tabi ürünlerimiz dün geldi. Şunu koyalım. Evet. Şöyle çok gerilmesin. Şimdi en kötü ürün 2 liradan aşağı ürün yok. 2000 TL'den. Tabi bunların şu matkabımız, şu da yine şarjlı testeremiz, ondan sonra şu 2 tane batarya var bu 3 ürüne. Şu da şarj aleti. Tabii ki matkabı çok kullanmıyoruz ama matkap da bir evde lazım oluyor. Şöyle dün ben denemiştim. Tekrardan takalım. Bundan başlayalım isterseniz. Evet. Gücüne bir bakalım. Şöyle bakayım ama bu niye olmadı? Ha, gevşek duruyor. Evet, güçlü de duruyor. Tabi bir şey vidalamadım ama matkap bu şekilde. Matkap da lazım. En azından bu bataryalar birbirine oluyor. Hem öldürmemiş oluruz. Şu da testeremiz. Bunu da bir çalıştıralım. Evet. Bunu buradan başlayalım. İsterseniz şura sökülüyor. Bunu çıkardıktan sonra pala ve zincir takılıyor. Tabi zinciri takarken eğer böyle bir ürün alırsanız dikkat etmek lazım. Zincirin yönüne dikkat etmek lazım. İçe doğru dönüyor ve şunlar bu şekilde olacak. Şöyle yakından göster de. Evet, şu diş böyle doğru bir takılma şekli bu şekilde. Dün bunu da denedim. Çok denemedim. Şimdi örnek bir kesim yapacağız. Ondan sonra tabi zinciri yağlamamız gerekiyor. Ben yağlamadım ama yağını da getirdim. Şöyle birkaç noktaya damlatalım. Yani saatte bir böyle yağlamak gerektiğini söylüyorlar. Bunu çalıştırmak için şu parmakla bu düğmeye, ondan sonra da tetiğe basıyoruz. Evet. Denemesini yapacağız. Makasımız da şöyle bir şey. Evet, açıldı şu anda. Evet. Tekrar kapatmak için de galiba yok. Şöyle tutuyoruz. Gerçi kapandı. Ha, 2 kere basınca açılıyor. Tekrar pardon. Evet, 2 kere dıt sesi gelince de kapanıyor. Tekrar açmak için de tetiğe 2 kere basmak lazım galiba. Evet. Tabi dün biraz budama yaptık.
güvenlik için tek elle yapmamız tavsiye ediliyor. Yani budama işini güzel bir buçuk saat kadar budama yaptım. Pili bitmedi. Yani iş görür nitelikte ürüne benziyor. Şimdi böyle bir örnek kesim yapalım bunlarla ve videomuzu bitirelim. Şöyle. Şimdi şu parmaktan biraz daha kalın bir dal. Parmaktan bu nar budamıştık dün. Evet. Parmaktan biraz daha kalın. Dalı çok rahat kesiyor. Biraz daha kalın bir şey deneyelim. Evet. Mesela bu da nardı. Mesela şöyle çok güzel kesiyor. Parmak gibi dalları. Gördüğünüz gibi şöyle. Çok güzel kesiyor. Yine şu da parmaktan az kalın. Bakınız bir şey. Şu da tam ağzına sığıyor ama deneyelim bakayım. Evet, bir hamle. İki hamlede kesti. Bakınız şu kalınlığı görüyorsunuz. Bir de şöyle deneyelim. Evet. Evet, 3-4 hamlede. Tabi bu iki elle yapmayın diyorlar. Sensörü var mı yok mu bilmiyorum. Evet, şu kalınlıktaki dalı da 2-3 hamlede kesti. Yani iş görür makas. Şimdi şu testeremizi bir deneyelim. Aslında ağaç budarken de deneyebilirdik ama şurada bir deneyelim bakayım. Evet, güzel kesiyor gibi. Şurada bir tane asma budamıştım. Şurada bir tane elmamız var. 2 tane dal var. Birini keseceğim. 2 liderli olmasın. Şunu keselim bakayım. Şuradan keselim bakayım. Kesmesi bu şekilde. Yani bence başarılı. Ben iş görmez diye düşünüyordum ama tabii şarjı ne kadar gider onu bilmiyorum. Yine bir de şu dalı keselim. Bir tane daha keselim şöyle. Testeremiz de güzelce de kesiyor. Gördüğünüz gibi. Yani durdurmadan kestik. Tabi şarjı çok gitmiyor, ayrı bir şey. Zincirin canı yağ. Bunu arada bir yağlamak lazım. Şarjı yani 2 kütük kesti. Tam doluydu. Evet, şarjı çok gitmiyor. Makasınkini alalım. Şimdi gördüğünüz gibi yani iş görecek. İş görecek makas da
ve testere de iş görecek cinsten ürünlere benziyor. Tabi zamanla performansını göreceğiz. Pili ne kadar gidecek, arıza verecek mi? Onu da inşallah sizlerle paylaşırız. Tabi fiyatı ne derseniz bu 3 ürünü yeni aldım. 3.900 lira. Ben esnaftan alayım diye bir esnafı gezmiştim. Sadece makasa, o da ne olduğu bellisiz, yani bilmediğim bir marka, 3 lira 3,5 lira fiyat dediler. Ben bu 3 ürünü, bu da tabii çakma bir marka, 3.400 3.900'e aldım. Evet, bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Tabi bunlarla ilgili sorunuz varsa, palanın takılması ile ilgili ben biraz zorlandım. Zinciri ters takmışım. Sonra düzelttim tabi. Yağlamasını, gerdirmesi de şurada bir tane şey var, vida görüyorsunuz, oradan yapılıyor. Çok zor bir şey değil. Yine YouTube'da da bunların montajı ile ilgili şeyler var. Videolar var, oradan bakılabilir. Evet, hoşça kalın.